Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yeni iPhone'lar tanıtıldı ve bu videoda serinin en uygun fiyatlısı iPhone 16'nın ön incelemesini yapacağız ve tüm artı ve eksileriyle alınır mı alınmaz mı bunun hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Berlin'e gideceğim ve oradan iPhone 16 serisinin hepsini alacaktım. Fakat yeni anlamsız gümrük düzenlemesiyle beraber yurt dışından sadece bir telefon getirebiliyorum. O yüzden yalnızca 16 Pro Max'i alabileceğim. Yani bu yüzden 16'nın incelemesi gelir mi söz veremiyorum. Yurt dışından telefon alıp buradan vergisini ödeyip e-mail kaydını yaptırıp neden sadece bir telefon getirebiliyorum hiçbir anlam veremedim. Açıkçası dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir uygulama yok. Neyse, bununla ilgili bir yorum yapmıyorum. Biz iPhone 16'ya geçelim. Açıkçası tasarım yönünde iPhone 15'ten kasa yapısı anlamında herhangi bir fark yok. Fakat tasarımsal açıdan kamera modülünün değişmesiyle ciddi farklılıklar var ve tasarım yönünde Pro serisine oranla da keskin bir değişikliğe gidilmiş durumda. Yeni kamera dizilimi bence daha hoş ve sanki iPhone 12'nin yeni nesil güncellenmiş versiyonu gibi olmuş ve bana sorarsanız tasarım bütünlüğü anlamında da iPhone 16 15'ten de daha iyi bir konumda ve ben özellikle yeşil rengini gayet beğendiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Diğer renklere nazaran daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. 7.8 mm kalınlık ve 170 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanımlarda elimizi yormayacak hem de kullanım kolaylığı açısından gayet iyi bir cihaz. Ekran yönünde herhangi bir değişiklik yok. 6.1 inç XDR OLED Full HD Plus bir ekran burada kullanılmış. 460 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 2000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu ekran hem renk başarımı, kontrast oranı hem de görsel deneyim anlamında kusursuz bir seviyede. Fakat hala 60 Hz ve benim iPhone 16'da en beğendiğim noktalardan biri kesinlikle donanım. iPhone 14 serisiyle başlayan 16 serisiyle biten Pro modelle düz model arasındaki performans farkı artık kalkmış durumda. Çünkü iPhone 16'da Apple'ın A18 işlemcisini görüyoruz. 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolamayla da beraber geliyor. Fakat 16 Pro ve Pro Max'te A18 Pro var. iPhone 16 ve Plus'ta da A18'i görüyoruz. Arada bir performans farkı var mı derseniz şu anki verilere baktığımda en azından Apple'ın yaptığı testlere göre yok gibi gözüküyor. Çünkü iPhone 15 ile 14 Pro'nun işlemcileri birebir aynı. iPhone 16'nın 15'e yapılan kıyaslamalarında CPU tarafında %30, GPU tarafında da %40 daha hızlı olduğu yazmış ve 16 Pro'nun 14 Pro ile kıyaslamasında da değerler aynı. O yüzden en azından kağıt üstünde arada bir fark yok. Aradaki tek fark GPU kısmında. iPhone 16'da 5 çekirdekli bir GPU kullanılmışken 16 Pro ve Pro Max'te 6 çekirdekli GPU'yu görüyoruz ve işlemcinin yapay zeka ünitesi de gelişti. Burada 16 çekirdekli Neural Engine sistemine yer verilmiş. Ayrıyeten Ray Tracing desteği de var. Bu sayede konsol seviyesinde AAA oyunları rahatlıkla oynayabileceğiz ve Ray Tracing performansı iPhone 15 Pro'ya göre de 2 kat artmış durumda. Kamera konusunda da alıştığımız ikili kamera sistemini görüyoruz. Fakat bu kameralar aslında 3 kamera gibi çalışıyor. Bu nasıl oluyor derseniz birazdan anlatacağım. Ana kameramızda yeni nesil 48 megapiksellik Fusion kamera sistemi kullanılmış. Sensör Shift OIS desteğine sahip ve f1.6 diyaframla gelirken ikinci kameramızda sadece yazılımsal olarak değil donanımsal anlamda da yenilenmiş 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensini burada görüyoruz ve ilk kez bir ultra geniş açı kameraya makro çekim özelliği geldi. Bu sayede makro fotoğraflarda çekebileceğiz ve kamera denetim butonu iPhone 16'ya da geldi. Video tarafında da 4K 60 FPS Dolby Vision HDR videolar çekebiliyoruz ve sadece video kayıt tarafında değil burada yenilenen mikrofonlarla beraber stüdyo seviyesinde bir deneyim alabileceğiz. Ses tarafında da ciddi iyileştirmeler var. Spatial Audio Capture, Audio Mix özelliğiyle beraber sinema deneyiminde surround ses kaydı yapabileceğiz. Batarya tarafında şu anda bu boyutlarda 6.1 inçlik bir telefona göre en iyi batarya iPhone 16'da diyebilirim. Burada iPhone 15 oranla ortalama 1,5-2 saat daha fazla ekran süresi alabileceğiz. Bunu günlük kullanıma vurduğumuzda ortalamada 8-9 saatlik ekran süresi alabiliriz ki bu değerler gerçekten çok iyi ve 25 Watt hem kablolu hem de kablosuz şarj desteğimiz var. Ayrıca MagSafe'de yenilendi. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 7 gelmişken Bluetooth 5.3'ü de görebiliyoruz. Ama şimdi en önemli kısım yani fiyatlara gelirsek iPhone 16'nın en uygun fiyatlı modeli yani 128 GB'ın fiyatı aslında değişmedi. Yurt dışında hala 799 dolara rahatlıkla alabiliyoruz. Ülkemizde de iPhone 15'in baz modeli 50.000 TL iken 16-65.000'den başlıyor ve 512 GB'lık modeli de 79.999. Açıkçası ülkemizde maalesef fiyatlar çok yüksek. Kamera sistemi
sistemini ve donanımı düşündüğümde 65.000 TL'ye en iyi telefon. Evet, Apple A18 48 megapiksel sensör çift destekli yeni Fusion kamera, 12 megapiksel tamamen değişen hem ultra hem de makro çekim kamerası ve güçlenen batarya ile beraber iPhone 16 15'ten çok daha alınası. Genel anlamıyla iPhone 16'ya baktığımda ekran tazeleme hızını bir kenara bırakırsak hiçbir eksiği olmayan bir telefon. Ama bana sorarsanız artık 2024 yılında iPhone 16 gibi serinin uygun fiyatlı düz modeli olmasına rağmen Pro modellere bu kadar yaklaşan bir cihazda 60 Hz'in olmaması gerekiyordu. Fakat benim için ekran kalitesi, kamera ve performans önemli diyorsanız iPhone 16 alınabilir. Ama ben olsam kesinlikle Pro serisini alırım. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 16 sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve 16 Pro Max'in videosunu da yayınladım. Onu da kartlara koyarım. Buradan izleyebilirsin. Ve bana destek vermek, bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.